Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetini sünger gibi çeken tam ölçüsünde nefis bir şekerpare tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle şerbeti için uygun bir tencereye 2 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu alalım. Ocağı açıp ara ara karıştırarak şerbeti kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alarak 10 dakika boyunca kaynatmaya devam edelim. Ardından içerisine birkaç damla limon suyu sıkalım ve bir dilim limonu şerbetin içerisine ekleyip 2-3 dakika daha kaynatalım. Sonrasında ocağı kapatarak şerbeti soğumaya bırakalım. Diğer taraftan şekerparenin hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı irmiği alıp spatula yardımıyla önce tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Bu esnada kullandığımız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edelim. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek kontrollü bir şekilde hamurumuza ekleyelim. Ardından hamuru yoğurmaya geçebiliriz. Bu noktada unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmak önemli. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yumurtaların büyüklüğünden veya malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan ve unun cinsinden dolayı un miktarı çok az değişiklik gösterebilir. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirirsek şekerpareler piştiğinde sertleşecek ve böylelikle şerbetini iyice çekemeyecektir. Hamur ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmalı. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmemeye dikkat edelim. Hamuru şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar alarak avuç içerisine yuvarlayıp şekil verelim. Bu ölçülerle yaklaşık 25 tane tatlı hazırlayabilirsiniz. Şekerparelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Her birinin ortasına fındık batıralım. Dilerseniz badem, fıstık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında fansız ayarda 30 dakika süreyle şekerparelerimizi pişmeye bırakalım. Üzerine bir şey sürmediğimiz için kızarması biraz zaman alacaktır. Fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Fırından çıkardığımız tatlıları uygun bir kaba dizelim. Ardından sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim. Tatlıların şerbetini iyice çekebilmesi için mümkünse bir gece dinlendirelim. Şerbetin içerisine tamamen çektiğinde şekerparelerimiz servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hazırlaması kolay, şekillendirmesi de gayet pratik olan nefis bir tatlı hazırlamış olduk. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları, ölçüleri, açıklamaları her zaman olduğu gibi ekliyor olacağım. Farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.